Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Dostlar birçoğumuzun başı kablolu Android Auto ile belada. Niye belada diyorum? Çünkü milyonlarca lira verip satın aldığımız otomobillerde yani özellikler konusunda yok ama gel görelim şu Android Auto'yu kablolu yapmıyorlar mı? Yani hem konforumuz kaçıyor hem tadımız. Sonra biz de ne yapıyoruz? Başlıyoruz araştırmaya ki şu anda bu videoyu izliyorsanız da böyle bir araştırmanın ortasındasınız diyebilirim. Beni de yakından takip edenler biliyor hem otomobiller konusunda hem de otomobillerde kullandığımız teknolojiler konusunda. Yapmış olduğum araştırmalarla her zaman sizlere en uygun, en hızlı ve en pratik ürünleri tanıtmaya devam ediyorum. Bugün de bu ürünlerden bir tanesiyim ki bu ürünü tercih etmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi de daha önceki ürün tanıtım videolarında sizlerden gelen ya kardeşim bu ürünü Türkiye'den satın alamaz mıyız? Türkçe bir internet sitesi yok mu çağrılarına bir cevap olarak işte varmış demek ki. AI Wireless kablosuz Android Auto modülünü hepimizin sıklıkla kullandığı Trendyol, Hepsi Burada ve Amazon sitelerinden rahatlıkla satın alabilirsiniz. Tabii ben araştırmalarımı yaparken ve bu ürünü tercih ederken sadece buna dikkat etmedim. Ayrıca bu ürün tamamen Türkçe dostlar. Yani hem satın alırken hem de kurulumunu yaparken Türkçe dil desteği sayesinde herhangi bir şekilde zorlanmıyorsunuz ya da birilerinden yardım almak zorunda kalmıyorsunuz. Çünkü niye? Birazdan zaten kurulumu da beraber yapacağımız için. Yani bu ürünü satın aldıktan sonra açarsınız kenarda bizim videomuzu rahatlıkla kurulumunuzu yapabilirsiniz. Tabii sadece Türkiye'de satılıp Türkçe olmasının yanı sıra bir başka özelliği de benim dikkatimi çekti. Bu ürün Hollanda'da üretiliyor dostlar. Evet, teknolojik bir cihazın Çin dışında üretilmesine eminim biraz şaşırıyor olabilirsiniz ama AI Wireless kablosuz Android Auto aslında Android Auto'yu kablosa çeviren cihazların da temelini oluşturuyor. Ve ben şunu duyunca oldukça şaşırmıştım. 135 ülkede 350 binden fazla satarak da aslında birçok CarPlay modülüne de öncülük etmiş bir cihaz ve marka. Neyse lafı hiç uzatmadan kurulumuna geçelim bir an önce de özelliklerinin derinliklerine inelim. Tabii videoya başlamadan önce bizi ilk defa izleyenler için hatırlatmakta fayda var. Hem AI Wireless kablosuz Android Auto hem de aklınıza takılan herhangi bir şeyle ilgili yorumlardan ya da Instagram DM'lerden bize ulaşabilirsiniz. Sormuş olduğunuz birçok soruya cevabı video dışında da beraber bulabiliriz. Evet dostlar, cihaz ellerimde. Bu defa hem satın alımı kolay olsun hem de sadece iPhone kullanıcılarına değil de Android kullanıcılarında akıcı, seri ve uyumlu bir kablosuz Android bağlantısı yapabilsin diye Air Wireless'ı satın aldık. Böyle karton renginde bir kutuyla geliyor dostlar. Kutunun tasarımı çok hoş. Tasarımın yanında şu detay çok hoşuma gitti. Buradaki bant ilk defa sizin açmanız için yerleştirilmiş. Üzerinde de üretim yeri yazılmış. Netherlands, Hollanda demek dostlar. Başta da söylemiştim ya, AI Wireless kablosuz Android otomodülü Avrupa'nın göbeğinde Hollanda'da üretilip tüm dünyaya satılıyor. Ki 135 ülkede şu anda satışta ve 350 binden fazla satan bir cihazdan bahsediyorum. Biliyorum bu birçoğumuz için önemli bir detay. İnceleme videolarında sıkça sorduğumuz Türkiye'de bir internet sitesinde satışı yok mu sorusunun da cevabı şu an ellerimde. AI Wireless Android Auto modülünü aşağıda da linklerini bırakacağım ama hem Trendyol'dan hem Hepsi Burada'dan hem de Amazon'dan satın alabilirsiniz. Satın aldıktan sonra 2 yıl garantide kafamızın biraz daha rahat etmesini sağlar. Taksit de cabası. Malum devir ekonomi devri. Aslında bu kablolu Android Auto'yu kablosa çeviren modüllerin de ilk geliştiricilerinden biri olması onu satın alırken dikkatimi çeken ve hoşuma giden detaylardan biri oldu. Onun dışında kutunun sağında solunda herhangi bir şey yok dostlar. Bu bantı kesip kutuyu açtığınız anda karşımıza bir kart ve kitapçık çıkıyor. Burada yazan CarPlay AI Wireless'ın resmi Türkiye distribütörü. Bu kart önemli dostlar çünkü bu cihazı diğer kablosuz Android Auto modellerinden ayıran en önemli diğer özelliğe bu kartla ulaşacağız. Kartın arkasındaki bir QR kodu okuttuğunuzda birazdan kurulumunu yaparken göstereceğim uygulamaya gideceksiniz. Bu uygulama ne işe yarıyor derseniz sadece Android Auto bağlantısıyla kalmayıp ondan fazla özelliği kendi kişisel tercihlerinize göre ayarlama imkanı sunuyor. Android Auto'ya bağlı olan cihazları yönetmemizi sağlıyor ve en önemlisi güncellemeleri direkt almanızı sağlıyor. Yani cihazı aldık 2024'te 2 sene sonra çöp oldu dememek için güncellemelerin tamamını alarak her zaman daha hızlı bağlantı ve yeni özelliklere bu mobil uygulamayla erişebiliyorsunuz. Bir artı puanı bu uygulamaya yazarım ben. Tabii şunu da söyleyeyim, hep Android Auto diyorum ama Apple CarPlay'de şu an beta aşamasında dostlar. Birkaç güncelleme sonrasında iPhone'larda direkt bağlantı yapabilecek. Şimdilik içeriden bir ayarla bunu yapabiliyorsunuz. Şu an odağımız Android. Kartı kenara bırakıp bu kitapçıyı elimize alınca bunun bir kullanma kılavuzu olduğunu düşünebilirsiniz ama bu bir kullanma kılavuzu değil. Satışta olduğu ülkelerin kendi dillerinde dikkat edilmesi gereken, yani genel aslında elektronik cihazlarla ilgili bir şeyler yazıyor. Cihaz Avrupa Birliği'nden üretilip satıldığı için AB yasaları ile ilgili yönetmeliklere uyuluyor. Ve bunları bir kenara attığımız anda başrol oyuncumuz ortaya çıktı. Şöyle hemen bir elime almak istiyorum.
Gayet ufak bir cihaz dostlar. Yani arabanın hiçbir yerinde yer kaplamayacak, kolayca kamufle edilip gizlenebilecek boyutlarda. Üzerinde bağlantı durumunu bize gösteren ışık ve USB Type-C girişi bulunuyor. Type-C girişi de önemli çünkü biliyorsunuz yine Avrupa Birliği'nin almış olduğu kararla üretilen elektronik cihazlarda başka bir girişe artık izin verilmiyor. Çıktığı ilk günden bu yana Lightning kullanan Apple bile Type-C'ye geçiş yaptı. Bu detayda Wireless'ın güncelliğini, hızını olumlu yönde etkileyen bir faktör oldu. Onun dışında böyle logosu ve altında üretim yeri ve model adının yer aldığı barkod bulunuyor. Bunu da bir kenara bırakalım. Bağlantıyı yapmamızı sağlayacak bir kenarı USB Type-C, diğer tarafı Type-A olan bağlantı kablosu da burada duruyor. Üzerinde logoları ve bu ip örgüsüyle oldukça kaliteli hissettirdi. Onun dışında dostlar kutunun altında, üstünde, sağında, solunda herhangi başka bir şey bulunmuyor. Yalnız cihaz gerçekten çok tatlı duruyor. Şimdi dostlar artık geldik en can alıcı kısma. Tabi burası en basit kısım. İçeriden çıkan kablonun bir tarafını cihazda, diğer tarafını arabaya taktığınız anda olay bitiyor. Ama öncesinde şunu söylemem gerek. Arabanızda Apple CarPlay ile Android Auto arasında bir ayar yapmanız gerekebilir. Biz şu an 2022 model Toyota Corolla içerisinde testimizi gerçekleştiriyoruz. Corolla'da ekran kenarındaki Setup tuşuna basınca genelin altında tercih edilen hizmet ibaresi var. Buradan Android Auto'yu seçmemiz gerek. Aksi halde kablosuz olarak çalışmaz. Siz de derseniz ya ne yaptık, bozuk cihaz mı aldık diye. O yüzden öyle bir şeye mal vermemek için bu ayarı yapmamız gerekiyor. Buradan Android Auto'yu seçip bağlantıları da yaptıktan sonra yeşil ışığı gördüğümüze göre artık telefonu elimize alabiliriz. Evet dostlar, kamerayla kutu içinden çıkan karttaki QR kodu okuttuğunuzda sizi direkt bu uygulamaya yönlendirecek. Öylesine zahmetsiz ve kolay. Buradan uygulamayı indirelim. Karşımıza çıkan bildirimlerin tamamına izin vermemiz gerek. Bunlara izin verdikten sonra cihazın resmi göründü. Devam ettikten sonra burada cihazın arabaya takılı olup olmadığını da teyit ettiriyor ve burada hemen çıktı. Bastığımız anda eşleştirmeyi yapması için birkaç saniye kadar bekledikten sonra artık kablosuz olarak Android Auto'muz hazır. Buradan ülkeyi de seçelim. Cihaz üstündeki ışık da maviye döndü. Bu uygulamanın en büyük avantajı ve aslında iPhone kullananlara göre de en büyük farkı sürekli şekilde güncelleme alabilmesi. Bunun yanında özellikleri kendimize göre ayarlayabilip bağlı cihazları da yönetebilmek büyük lüks. Aynı zamanda arabadan ya da telefondan kaynaklanabilecek herhangi bir sorunu da buradan giderebilirsiniz. Yalnız bir şey fark ettiniz mi dostlar? Her şey en başından beri Türkçe. Hem cihazı satın alırken hem aldıktan sonra kurulumu yaparken en ufak bir dil ayarı yapmadık. Mis gibi Türkçe şekilde her şeyimizi yapabiliyoruz. Şimdi arabadan ayarların Android Auto'da olduğunu teyit ettikten sonra direksiyon üzerinde bulunan sesli komut tuşuna basılı tuttuğunuz anda çat diye kablosuz Android Auto karşımızda. Özellikle benim de Android Auto ya da CarPlay'deki en önemli ihtiyaçlarımızdan biri haritalar oluyor. Birçok arabada harita Türkiye'yi desteklemediği gibi destekleyen versiyonlarda opsiyon ücreti eklendiği için on binlerce lira fazla ödememize neden oluyor. Android Auto sayesinde en güncel, hızlı ve telefonla uyumlu şekilde haritaları kullanabiliyoruz. Android Auto'ya bağlandığı anda da haritalar direkt kendisi açılıyor. Burada benim çok sevdiğim ve harika şekilde çalışan bir özellik Google Sesli Asistan oldu. Mesela hava durumunu sorduğum anda İzmit'te önümüzdeki 4 gün için beklenen hava durumu şu şekilde. Çatır çatır beni duyarak cevabını verdi. Menüye bir bakalım. Mesela bizim telefona yüklediğimiz Wireless uygulaması direkt burada gözüküyor ve buradan arabadaki diğer bağlı Android telefonları da seçerek istediğiniz telefonu bağlayıp bağlantısını kesebilirsiniz. Buradan bildirimlerinizi görebilirsiniz. Ana menüye geldiğimiz zaman tekrar burada mesela telefonda Yandex navigasyon olduğu için onu da açıp kullanabilirsiniz. Onun dışında telefonda yüklü olan takvim, WhatsApp, podcastler burada ki ben uzun zamandır müzik yerine podcast dinlemeye başladım dostlar. Böyle ilgi çekici, sohbeti güzel kanallardan hem bir şeyler öğrenirken hem de yolda geçen zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Telefon tabii ki de çok önemli. Aramaları buradan yaparak cevaplayabilirsiniz. Bu da kablosuz şekilde arabanın mikrofonlarını kullanarak gerçekleşiyor. Ve dostlar asıl bombayı patlatayım mı? Ben görünce hem çok şaşırdım hem de mutlu oldum. GameSinex uygulamasına bastığınız anda burada bir sürü oyun bizi karşıladı. Hatta açalım bir tanesini. Bayağı hızlı açıldı. Hem kendiniz için hem de çocuklar için çok güzel bir özellik kesinlikle. Ben çok beğendim. Sesli asistanı da sadece tuşla değil, aynı zamanda OK Google diyerek de çalıştırabilirsiniz. Yalnız dostlar şunu da söylemem gerekiyor. Cihaz kablolu Android Auto'ya sahip tüm arabalarda çalışıyor. Telefonlarda ise Huawei dışında güncel olan tüm Android telefonları destekliyor. Huawei'yi şu an desteklememesinin nedeni ise biliyorsunuz Huawei kendi işletim sistemini kullanıyor. O yüzden ona Android demek bile biraz abes olacağı gibi Android özelliklerinden de faydalanamadığını bilmemiz gerekiyor. Ben Wireless kablosuz Android Auto'yu satın almak isteyenler için Trendyol, Hepsi Burada ve
Amazon satın alma linklerini de açıklamalar kısmına koydum. Bir göz atabilirsiniz. Ufacık minicik olup gerçekten hızlı, pratik ve aldığı güncellemelerle sürekli en yeni kalıp Türkçe oluşu benim en beğendiğim özellikleri oldu. Nasıl kolaylıkla bağlantının yapılıp kullanılabildiğini de birlikte incelemiş olduk. Fiyat olarak da sunduğu kolaylık ve rahatlığı çok rahat şekilde tolere edebilecek kıvamda. Araba içinde de ister konsolda ister böyle kol dayım içinde varsa USB portuna takıp sanki hiç yokmuş gibi davranabilirsiniz. iPhone kullananlar için CarPlay'de yakın zamanda bir yazılım güncellemesiyle yeni cihazda aktif hale gelecek, o zaman değmeyin keyfine. Bu videomuz hem bir kurulum rehberi hem de bir inceleme tadında oldu. Çok da güzel oldu. Siz tıpkı diğer videolarımızda olduğu gibi aklınıza takılan her şeyi ve iOS Android Auto ile ilgili sorularınızı yorumlardan ya da Instagram adresimizden bize sorabilirsiniz. Biliyorsunuz dostlar, ben satın aldığım ve size tanıttığım her ne olursa olsun, bu araba da olsa teknoloji de olsa, her zaman onunla ilgili sorularınıza video dışında da cevap bulmaya devam ediyorum. Devam da edeceğiz inşallah. Ayrıca sonraki videolardan anda haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.